Merhaba, bu videonun konusu dolandırıcılık. Tarihteki en büyük Türk ve yabancı dolandırıcıları inceleyeceğiz. İnsanlar neden kanıyor? Sistem nasıl işliyor? Bu saadet zincirleri nedir? Hangisine güvenebilirsiniz? Hangisine güvenmemelisiniz bu para kazanma sistemlerinin? Ona bakacağız. Hatta size güzel bir haberim var. Ortağım ve ben, bakın nasıl temiz bir surat. Çünkü temiz surat işe yarıyor bugünlerde. Beraber size saadet zinciri kuruyoruz. Dolayısıyla paranızı veriyorsunuz. Bir ay sonra 5 katı. Değil mi? Görüşürüz. ...15 Mayıs 1905 Las Vegas'ın kuruluşu, Nevada çölü, koskoca çöl, bir tane tren istasyonu var ve o tren istasyonu Hoover'dan barajına da yakın olduğu için değerli bir toprak. Ve ne oluyor? O çöl bugün 40 milyon ziyaretçinin geldiği, yılda yaklaşık 10 milyar dolar para bırakan bir yere dönüşüyor. Yuvarlak söylüyorum, Türkiye'de kişi başına gelir 10 bin dolar yıllık, öyle düşünün. Bu haldeyken 10 milyar dolar üreten bir yer niye önemli bizim için? Çünkü 5 tane isim var. Ayşe Benli, buradan okuyayım. Cumali Pelik, Recep Turna, Ahmet Ural ve Zeki Üçkol. Kim bunlar? Ayşe Benli'nin liderliğindeki hepsi 50 yaşında olan bir çete. 48-50 hepsi. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Las Vegas'ı tam 2 milyon dolar dolandırıyorlar. 2 milyon dolar. Ve yakalanamıyorlar. Çok ilginç. Ne yapıyorlar? Beşi bir masaya oturuyor. Ayşe Benli liderleri bunların. Ve kartları bir şekilde işaretliyorlar. O çok süper teknolojiler var. Zaten size en sonunda film önereceğim. O filmlerde görürsünüz. Kalp atışlarını ölçüyor, yüzünün sıcaklığını ölçüyor. Kumarhanede hile yapılması imkansıza yakın. Her türlü cihaz var. Bunlar kartları işaretleyip değiştiriyorlar. Ama tırnakla, ama şu şekilde. Neden bilmiyoruz? Çünkü yakalanıyorlar ki Imperial Palace dahil çok büyük kazinoları dolandırıyorlar ve yakalanıyorlar. Polis bunları içeri alıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? İspatlayamıyorlar. Ve ön kapıdan yürüyüp çıkıyorlar. Sonrasında anlıyorlar bir şekilde bir şey olduğunu ama FBI hatta arananlar listesine koyuyor ama günümüzde halen Ayşe Benli ve çetesi bulunamadı. Sadece bu kadar mı? Şöyle bir tarihe baktığımız zaman Saadet Zinciri olayına gelmeden önce çok büyük isimler var. Dünyada ve Türkiye'de. Türkiye'dekilerin en büyüğü Eyüplü Halit. Eyüplü Halit işgal yıllarında, İstanbul'un işgali yıllarında şehirde bir otorite boşluğu var. Gidiyor boş bir bina buluyor ve karakol kuruyor. Arkadaşlarıyla birlikte karakol kuruyorlar. Arkadaşlarına bekçi ünvanı veriyor. Kendisi komiser oluyor. Ve azınlıkları falan akıllarını karıştırıp içeri alıyor. Ve diyor ki senin serbest kalman için hakkında şikayet var, bana rüşvet vereceksin. Böyle böyle ortalığı kasıp kavuruyor. Ama Eyüplü Halit'in tek hikayesi bu değil. Eyüplü Halit şikayette bulunan sayısı 68, rivayete göre 200'ün üstünde kadını evlenme vaadiyle kandırıyor. Yakışıklı, Fransızca ve İtalyanca biliyor, çatır çatır konuşuyor. Böyle bir adam gerçekten iyi para kaldırıyor dönem. Tabii ki takdir etmiyoruz ama ilk ve son değil. Türkiye Sülün Osman'ı görüyor. Sülün Osman o kadar ilginç bir insan ki filmlere konu oluyor. Hatta Zeki Alasya'nın bir röportajında hikayesini de anlatmıştı. Beyazıt Meydanı'nı, Galata Kulesi'ni, Boğaziçi Köprüsü'nü insanlara satıyor. Bazılarına da diyor ki saate bak onun için para ver. Ve İstanbul'un hatırı sayılır dolandırıcılarından. Tabii bu kadar değil. Güney Zobu var, dolar dolandırıcısı. Hemen ardından gelen isim Banker Bako. Banker Bako de Şener Şen'in bir filmine konu olmuştu yine. Yaptığı iş çok ilginç. Vatandaşların adına kredi alıyor ve devletle olan önemli, bankalarla olan önemli kağıtlara papatya resmi çiziyor. Papatya Banker Bako diye geçiyor zaten. Türkiye banker dolandırıcılığına öyle ya da böyle çok bulaştı. Çok para kaptırdı. Ki rivayete göre Castelli'nin de dolandırıcı olduğu ya da iyi bir insan olduğu konuşuluyor. Ama tabii ki tarih onu maalesef dolandırdı diye yazıyor. Bilemiyoruz. Çünkü sonradan İstanbul'dan kaçtı ve döndü. Sonra intihar etti modada vesaire vesaire vesaire. Selçuk Parsadan var. Tansu Çiller döneminde devleti dolandırıyor. Orgeneralim ismiyle arıyor ve örtülü ödenekten, devletin örtülü ödeneğinden 5 milyar alıyor. Düşünün. Gregor McGregor var. Bu adam Poyait diye olmayan bir ülkeyi satıyor insanlara. Bu ülkenin borsası var diyor, tahviller satıyor 200 bin sterline. İnanılmaz paralar kalıyor. Hatta ülkenin broşürlerini bastırıyor. Toprak satıyor, vatandaşlık satıyor. Tabii ki bu çok da tatlı bir sonda bitmiyor. Philip Arnold. Philip Arnold da bunu Amerika'da altın hücum döneminde de yapıyorlar. Arsalara önden gidip biraz elmas parçası,
altın parçası, tozları dökerek milletin o arsada bir şey bulmasını sağlıyor. Sonra da diyor ki bu arsayı birinden almamız gerekiyor, gel beraber. Benim param yetmiyor. Sen bas parayı, bu şekilde büyük para kaldırıyor. Victor Lustig. Victor Lustig'in hikayesi Eyfel Kulesi'ni hurdacılara satmasıyla başlıyor. Ama bu kadar değil. Günümüzde halen biz Türklerin yediği meşhur dolar yapma makinesi. Dolar yapma makinesi nasıl biliyor musunuz? Videosunu bulursam koyarım. Bir kağıdı koyuyorsun, çekiyorsun, hop dolar oluyor. Veya Türkiye'de en çok dolandırılan sistem şu. Diyorlar ki ben yurt dışında dolar çıkartacaktım. 10 milyon dolarım vardı ama bunları siyah boyayla boyadım. Bunları temizleyecek bak bir makine var. Siyah boyalı kağıdı koyuyor, hop çekiyor, bir alttaki gözden 100 dolar çıkıyor. Ve diyor ki daha çok mürekkebe ihtiyacım var bu solüsyona. Böyle böyle Türkler halen dolandırılıyor. George C. Parker, Metropolitan Müzesi'ni ve Özgürlük Anıtı'nı satmış millete. Hatta kiralıyormuş. Sean Greenhalgh. Bu adam şöyle 1961 doğumlu, halen yaşıyor. Bu adamın hikayesi ve başarısı şu. Çok ünlü ressamların tablolarını, Mısır heykelciklerini British Museum'a satıyor. Düşün, müzeye satıyor adam, müzeye inandırıyor. Ve British Museum'da Chicago Sanat Enstitüsü de buna para verip alıyorlar. Tabii yakalanıyor sonra. Geldik bunların içerisindeki en önemli kısma. Bugünkü bu videonun sebebine. Charles Ponzi. Charles Ponzi 1882 doğumlu bir vatandaş. 1900'lerde başında bir dükkan açıyor. Diyor ki bir ayda paranızı %50, 2 ayda %100 arttırırım. Ve saadet zincirini başlatan kişi oluyor. Ponzi sistemini. Ponzi sisteminde sen bir para getiriyorsun. Ben o parayı alıyorum. Senin bir sonra getirdiğin adamla birlikte sana geri ödeme yapıyorum. Böyle böyle sen sürekli yeni birilerinden para kazanıyorsun gibi gözüküyor. Bu çark bir yere kadar genişler. Günümüzde bunun benzerini çeşitli ürünler sattırarak yapan dürüst firmalar, dolandırıcı firmalar var, oğlu var. Yani saadet zinciri hep var. Çünkü müşteriden müşteri kazanma tekniği. Kimi yer bunu marketing için kullanıyor, kimi yer dolandırıcılık için. Ama Charles Ponzi bunu başlatan adam. Charles Ponzi başlatıyor ama Bernie Madoff asıl parayı kaldıran kişi. Bu da 50 milyar dolarla Wall Street'in en büyük dolandırıcılığına 50 milyar dolar diyorum bak. Hakimler, ünlüler, avukatlar, şarkıcılar. Adalet sisteminde kim varsa hepsini dolandırıyor zaten. Siyasetçileri de. Ve bir süre zaten bunu çözemiyor. Amerika bunu çözemiyor. Artık çok büyük bir araştırmayla ortaya çıkıyor. 150 yıl hapis cezasına başvuruyorlar bu şahsın cezası için. Howard Welch, bu da 2004 yılında yakalanıyor ama yaptığı şey bizim hiç tanımadığımız garip bir sistem. Yine saadet zinciri ama dini duyguları sömüren bir saadet zinciri. Bizde hiç böyle şeyler olmaz. Bu diyor ki faiz falan yok diyor. Ben kar payı dağıtacağım size. Çeşitli tekniklerim var diyor. Böyle Hristiyanlara yönelik bir şey. Peki bu kadar mı? Türkiye başka dolandırıcılıklar da görüyor. Gördüğü dolandırıcılıkların içerisinde çeşitli insanlar fabrikalar kuruyor. Diyor ki ben işte çok süper uzay gemisi yapacağım diyor mesela. Ve dolandırıyor insanları. Sonra hapse giriyor çıkıyor. Tekrar geliyor diyor ki ilk Türk uzay gemisini yapacağım, bir daha dolandırıyor. 3 kez aynı suçtan hapse girip çıkıp insanları dolandıran birisi halen insanları dolandırabiliyor. Bu kadar kalmıyor. Daha da öteye gidiyor. Türkiye saadet zinciri adı altında çılgın eğlencelerin, partilerin yapıldığı Titan saadet zincirinin içerisine düştü. Ve insanlar bayıldı bu para kazanma sistemine. Bakın bankaların belli bir para kazandırma sistemi vardır. Yani yıllık faiz veriyor değil mi? Dolara, Türk lirasına. En fazla verdiği faize bakın yıllık. Paran ondan daha fazla bir yerde kazanamaz. Zaten banka rekabet eder onunla. Yani daha fazla faiz verir. Sen nasıl olur da yıllık paranı 5 katına katlayacağına inanırsın bir sistemi. Dolandırılan kimse alay etmiyorum ama şimdiye kadar saydığım insanların suratına baktığım zaman bir dolandırıcı tipi var. Yani veya bir saygın karizma tipi var. Saadet zinciri matematiği bir piramit doğal olarak. Ve bu piramidin tepesindeki insanın size bir şeyler vaat etmesi gerekiyor. Titan saadet zincirinde bu eğlenceli partiler, işte lüks hayatlar, büyük seminerler, toplantılardı. Peki soruyorum en son Çiftlik Bank olayında insanlar niye dolandırıldı? Her şeyden önce şunu soruyorum. 25 yaşında şu tipte bir insana insan nasıl CEO olarak güvenip de parasını kaptırır? Yani sebebi şu. Risk paylaşımı. İnsanlar şunu seviyor. Kaç kişi buna girmiş? Bak iyi bir dolandırıcıysan örnekler vermen lazım. Ahmet de bu işin içinde. Mehmet de. 100.000 kişi. Çünkü biz bir şeyin iyi marka, kötü marka olduğunu nereden bakıyoruz? Şikayet sitelerinden, işte sözlüklerden, bilmem neden bakıyoruz. Kaç kişi kaç yorum yapmış.
iyi yorumlar varsa ben de riske gireyim. Çünkü riskin paylaşımı diye bir şey var. Yani Türkçesi ona patlıyorsa bana da patlasın, bana patlıyorsa ona da patlasın. Bu mantıktan dolayı televizyonda teyzeye mikrofonu uzatıyor. Teyze diyor ki nasıl dolandırdınız diyor. 50 bin lira kaptırdım diyor. Niye dolandırdınız? Niye güvendiniz? Başkaları da güveniyordu. İşte bu zihniyetle şu adama siz para kaptırdınız. Kimsenin hatasıyla, kaybıyla alay etmiyorum. Kesinlikle saygı duyuyorum. Ama bugün gelinen noktada Çiftlik Bank'ın benzeri 3 tane daha site yayında ve para topluyor. Ve insanlar paralarını kaptırmaya devam ediyor. Para vermeye devam ediyor ve devam edecek. Yani telefonda sizi terör şubesinden arıyoruz bilmem ne, banka hesaplarınız bilmem neye karışmış. Lütfen evinizdeki bütün altınları çöpe atın deyip bu ülkede profesör dolandırıldı. Ve devam ediyor. İnsanlar bunu duymasına rağmen bu numarayı yiyorlar. Neden? Çünkü insanlar maalesef ders almıyor. Çiftlik Bank ne ilktir ne sondur ve devam edecek. Halen dediğim gibi yayında olan siteler para toplamaya devam ediyor. Ve insanlar bir yılda parasını 3'e katlayacağına, 5'e katlayacağına inanıyor. Unutmayın sistem şöyle. Senden gelen parayı geri veriyorum ve güvenini kazanıyorum. Sonra öbürüne yine anlatıyorsun. Öbürünü de kandırıyorsun. Sen kandırıyorsun. Öyle bir yerden sonra sistem zaten bitecek. Ve ben para ödemeyi kesiyorum. Bitcoin ile bunun hiç alakası yok. Bitcoin bambaşka bir sistemdir. Bu bambaşka bir sistemdir. Bitcoin doğrudur, sahtekarlıktır, değildir demiyorum. Ama siz Ponzi yani saadet zincir sistemine katıldığınız sürece her zaman dolandırılacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.